Herkese merhaba. Umarım sağlıkta ve afiyettesinizdir ve her şey yolundadır sizin için. Bugün hem çok sağlıklı hem de çok besleyici bir tavuk çorbası yapacağız. Ben bu çorbayı sofranızdan eksik etmemenizi, haftada en az bir kere mutlaka tüketmenizi öneririm. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım, hadi başlayalım. Evet, malzemelerle başlayalım. Çok kolay, çok basit bir malzememiz var. 2 tane tavuk budum var. Derili ve kemikli. Bunu özellikle böyle istedim. Hem derisinin hem kemiğinin üzerinde olması çok önemli. Çünkü bir çorba yapacağız. Ve o kemiğin suyunu da almak istiyoruz. Sonrasında 2 çorba kaşığı kadar un var. 2 çorba kaşığı kadar yoğurt var. 1 limon, 1 yumurta ve 4-5 diş kadar da sarımsak var. Önce tavukları haşlayarak başlayacağız. Büyükçe bir tenceremi ocağa alıyorum. Tavuk butlarını içine bırakıyorum. Ve burada onların üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Suyu ilave ettikten sonra kaynayana kadar ocağımın altını yüksek ateşte açıyorum. Kaynama başladıktan sonra kısık ateşe alacağım. Siz bunu isterseniz bir düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Süreyi daha da kısaltacaktır. Ben bugün görülsün diye açık bir tencerede yapacağım. Açık tencerede yaparsanız kaynama başladıktan sonra en az 35 ve 45 dakika arasında kaynatmanızı öneririm. Dediğim gibi kaynama başlayana kadar yüksek ateşte, kaynama başladıktan sonra da kısık orta ateşte 35 ile 45 dakika arasında kaynatacağım tavuk butlarımı. Şimdi kapağını hafif aralık bırakarak üstünü kapatıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Evet, kaynamaya başladı. Bu noktada altını kısık orta ateşe alıyorum. Bu şekilde 30-35 dakika kadar daha kaynatmaya devam edeceğim. Yalnız burada üzerinde biriken şu tortuları bir kaşık yardımıyla temizleyeceğim. Evet. Tavuklar çok güzel haşlandı. Gördüğünüz gibi. O çok güzel sularını da bıraktılar. Şimdi tavuk etlerini buradan alacağım. Sonra bu suyu da süzeceğim. Tavuk etlerini çok küçük parçalara ayıracağım. Sonrasında ikinci aşamaya geçeceğiz. Tüm tavuk etlerini şu şekilde derilerinden ve kemiklerinden ayırdım ve küçük parçalara ayırdım bir çatal yardımıyla. Sonra onların sularını da süzdüm. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Sonra ilk tenceremi tekrar ocağa alıyorum. Altını yakıyorum. Ve biraz sıvı yağ ekliyorum. Yarım çorba kaşığı kadar, belki biraz daha fazla. Sonra size başta gösterdiğim unun 2 çorba kaşığı unun 1 çorba kaşığını buraya ilave ediyorum. Yani yarısını. Burada dikkat etmeniz gereken şey unun kavrulması, fakat renginin de çok fazla değişmemesi, yani kahverengiye dönmemesi. Bu çünkü çorbamıza da başka bir renk verir. O yüzden unun çok fazla yanmamasına, sadece hafif o kavrulup kokusunun çıkmasına dikkat ediyoruz. Un şöyle kavrulunca, rengi de değişmeden, dediğim gibi üzerine süzmüş olduğum tavuk suyunu ekliyorum.
ve karıştırıyorum. Ocak orta ateşte. Sonra içerisine kemiklerinden ve derilerinden ayırıp küçük parçalara ayırdığım tavuk etlerini ekliyorum. Bunlar burada kaynarken ben de terbiyesini hazırlamaya başlayabilirim. Sonrasında böyle bir kap alıyorum. İstediğiniz kapta karıştırabilirsiniz. Ben görün diye böyle bir kabın içerisinde yapıyorum. 1 çorba kaşığı kadar unu ekliyorum. 1 limonun suyunu sıktım. Onu ekliyorum. 2 çorba kaşığı kadar yoğurt. Onu ekliyorum. Bir yumurtanın sadece sarısını ekliyorum. Ve bütün bunları homojen bir hale gelene kadar karıştırıyorum. Bütün malzemeler homojen bir şekilde karıştıktan sonra kaynamakta olan tavuk suyundan üzerine 2 kepçe ilave ediyorum. Ve bu şekilde yine karıştırıyorum. Sonrasında bu karışımı kaynamakta olan tavuk suyunun içerisine ilave ediyorum. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynama başladığında tuz ilave ediyorum. Sonrasında başta gösterdiğim sarımsakları şu şekilde ince ince kıydım. Onları ilave ediyorum. Bu noktada altını kısıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika daha pişireceğim. Ağzını yarım kapatıyorum. Ben şimdi üstü için bir sos hazırlayacağım. Bunun için ocağımın küçük gözünü açıyorum. Üzerine bir sos tavası alıyorum. Ve içine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Karıştırıyorum. Altını en kısa alıyorum. Burada 1 dakika kadar kızaracak şu şekilde. O burada kısık ateşte kızarırken ben kaynamakta olan tavuklu çorbama sirke ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu arada ilave ettiğim sirke organik elma sirkesi. Siz elinizde hangi sirke varsa kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Sonrasında tereyağında kızdırmış olduğum tatlı toz biberimi üzerine ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Dilerseniz bu tereyağındaki kırmızı toz biberi servis yaparken her porsiyonun üzerine de ilave edebilirsiniz. İsterseniz benim şu anda yaptığım gibi direkt tencerenin içine de dökebilirsiniz. Hiç sorun yok. Bu şekilde kısık ateşte 1 dakika daha pişmesine izin vereceğim. Arkasından 5 dakika dinlendireceğim ve servise geçeceğim. Hem lezzeti hem kıvamıyla bu çok lezzetli çorbayı servis ediyorum. Umarım
beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.